Ford Tourneo Courier ile birlikte Bodrum'dayız. Bakalım Ford ticari araç ailesinin en yeni ve en küçük modeli olan Tourneo Courier nasılmış? Ford Tourneo Courier ile daha önce var olmadığı bir sınıfa giriş yapıyor. Yani B segmenti hafif ticari araç sınıfına. Bu sınıfın başrol oyuncusu hepinizin bildiği gibi Fiat Fiorino ve onun ikizleri diyebileceğimiz Peugeot Viper ve Citroen Nemo. Aracı anlatmaya başlamadan önce nasıl hayata geçtiğini anlatmak istiyorum kısaca Tourneo Courier'in. Bu araç tamamen Türk mühendislerin Ar-Ge çalışmaları sonucu Türkiye'de ve Ford Otosan tarafından gerçekleştirildi. Ve bu araç sadece Kocaeli'deki Yeniköy fabrikasında üretiliyor ve yurt dışına da buradan ihraç ediliyor. Aracın tasarımından bahsetmek gerekirse zaten Tourneo Courier B-Max platformunda üretiliyor ve otomobilin yüzü de B-Max'e çok fazlasıyla benziyor. Tabii aracın arkasına doğru geçtikçe evet ticari araç hissi ortaya çıkıyor. Ama genel anlamda tasarımına bakacak olursak ben Tourneo Courier'in yakışıklı bir araç olduğunu söyleyebilirim. İç mekana geçildiğinde de tabii aynı genleri taşıdığı Fiesta ve B-Max ile olan benzerlik burada da devam ediyor. Gösterge olsun, multimedya kumandaları veya klima kumandaları neredeyse bu diğer bahsettiğim modellerle birebir aynı. Hafif ticarilerin yapısı gereği tavanları çok yüksek. Bu nedenle Tourneo Courier'in de kabininde ferahlık söz konusu. Aynı şekilde arka sırada da yetişkinler için iyi diz mesafesi sunuluyor. Courier'in bagajını tavana kadar yüklemek isterseniz size 708 litrelik hacim sunuyor ki bana sorarsanız bu bence çok iyi bir değer. Arka sıraya geçmek için iki tarafta da bulunan sürgülü kapıyı açıyorsunuz ve rahat bir şekilde içeri giriyorsunuz. Ama kapatmak için kolunuzu biraz geriye uzatmanız lazım. Bu da kimi yaşlılar için veya çocuklar için zorluk teşkil edebilir. Onun haricinde kapatmasında bir problem söz konusu değil. Tourneo Courier ülkemizde oldukça donanımlı bir şekilde satılıyor. Yani ESP, yokuş kalkış destek sistemi, sürücü yolcu hava yastıkları ve Bluetooth telefon bağlantısı gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Gelelim Courier'in sürüş özelliklerine. Courier 3 farklı motorla üretiliyor. 1 litrelik EcoBoost ve 1.5-1.6 olmak üzere 2 tane de dizel motora sahip. Ama bizde EcoBoost motorun satılması planlanmıyor. Yani sadece dizel seçenekle alabiliyorsunuz bu otomobili. Benim kullandığım versiyon 1.6 litrelik dizel motora sahip. 95 beygir güç ve 215 Newton tork üretiyor bu motor ve 5 kademeli manuel bir şanzımanla sunuluyor. Bu 1.6 litrelik dizel motor zaten Focus'tan tanıdığımız ünite ama biraz elden geçirilmiş. Özellikle yakıt tüketimi konusunda yapılan optimizasyonlar sayesinde 100 kilometrede ortalama 3.7 litrelik bir tüketim ortalaması yakalanabileceği söyleniyor fabrika tarafından. Ben bu aracı yaklaşık 80 kilometredir Yalı Çiftlik Milas arasında şu anda kullanıyorum. Ama yol bilgisayarında bana 4.9 litrelik bir tüketim ortalaması gösteriliyor. Çok performanslı bir sürüş yapmadım ama tabii ki otomobili deniyorum. Yine de bu tüketim ortalaması da bence günlük kullanımda bu aracı kullanacak kişileri memnun edebilecek bir değer. Sürüşte dikkatimi çeken şeylerden biri aracın sessizliği. Yani iyi yalıtım sayesinde yol ve rüzgar gürültüsü kabine çok fazla sızmıyor. Bu iyi bir şey. Tabii Courier'den biraz performans isterseniz devirli kullanmanız lazım. O zaman da motor sesi biraz da olsa kabine geliyor. Kullandığım güzergahta süspansiyonların konforundan açıkçası çok memnun kaldım. Yol tutuş konusunda da Ford'dan alışık olduğumuz bu dinamizm Tourneo Courier'e de yüklenmiş. Direksiyon elektrik destekli, yani çok net tepkiler vermiyor ama yine de bir ticari araç değil de sanki bir binek aracın direksiyonu başındaymış gibi hissediyorsunuz. En önemli artılarından biri bence bu. Ford Tourneo Courier ile girdiği yeni sınıfta konforlu ve keyifli sürüş özelliklerinin yanı sıra kalite ve güvenlik anlamında da çok iddialı bir model olduğunu net bir şekilde ortaya koydu. Ne kadar başarılı olacağını zaman gösterecek olsa da bana sorarsanız Courier, binek otomobil müşterilerinin de dikkatini çekecek özelliklere sahip. Görüşmek üzere.